Selamünaleyküm arkadaşlar. Biliyorsunuz Samsun şehrinde Canik, Atakum gibi yerleri sel basmış ve de Vezirköprü, Amasya, birçok şehir işlerler basmış. Dün gece yağan yağmurlarda sel suları buraya çıktı. Bakın buraya kadar çıktı. Çalıklar görüyorsunuz. Şu anki seviye ise azaldı ama AFAD sel uyarısı yaptı, tekrardan yağış uyarısı yaptı. Yani bu akşam saat 21:00 gibi yağmur yağacağını söylüyor. Şu anda zaten suyun debisi yüksek de sayılır. Uzun yıllardır eskilerden sel seviyesi yüksek olurdu. İşte buralara kadar çıkardı. Şimdilerde ise çok nadir sel geliyor. Zaten gördüğünüz gibi çimenler var, otlar var, ağaçlar var. Eskilerden birçok yerde ağaç olmadığı için yağmur yağdığı gibi yağan yağmur direkt akıyordu. Yani kayalık dağlardan sürekli akıyordu. Zamanla bu yani ağaç olmayan yerlerde ağaçlar büyüdü. Ağaçların etrafı toprak tuttu. Böyle yağmur yağdığı zaman sel seviyeleri çok az denilecek kadar oluyordu. Eskiden tabii çok sel geliyordu. Şimdilerde belki de yoğun bir kar yağışı, yoğun bir yağışla yine eskisi gibi büyük seller gelebilir. Bunun için tabii dikkatli olmamız gerekiyor. Bakın buralara kadar çıkmış. Hatta çöpleri bile buralara savurmuş, çöpleri, plastik şişelere bakın. Çalılara bakın. Ta bizim çapa makinesi yoluna kadar gelmiş. Burada da su motoru var burada. Motoru buraya koyuyoruz. Yaz aylarında tarlaları sürüyoruz. Şu anda motor bu depoda. Sel seviyesi ise ta buraya kadar çıkmış. 1 metre daha yükselse oraya kadar gidiyor ama 1 metre yükseleceğini sanmıyoruz. Evet, buralara kadar gelmiş. Bayağı da yükselmiş. Bakın buradan bu yana geçmiş böyle. Buralara kadar tam tarlanın sınırına kadar gelmiş, tarla sınırı. Tarla sınırı tabii buradaydı. Küçükken sel gördüğüm en büyük sel ise buradan şu parmağımın uç kısmına kadar geldiğini söyleyebilirim. Küçükken tarlanın bir kısmını, yani bu Fıraklı'dan 10 metre gibi sel geldiğini biliyorum. O da çok yıllar öncesine, mesela ben belki 7 ila 10 yaş arasındayım. Ondan sonra sel seviyesi, ben büyüdükçe su seviyesi azalmaya başladı. Tabii dün bayağı sel geldi, bayağı. Belki de son zamanların büyük sellerinden de diyebiliriz. Bakın buralara gelmiş, buradan atlayıp buralara doğru vurmuş. Burada da odunları bırakmış, eski ağaçları falan. Ama yine de küçük çaplı ağaçlar halen yerinde duruyor. Bakın burada kum dolmuş iyice. Kumluymuş zaten, çimenler var. Akif buradan makine geçmesi için birazcık yol düzenlemesi yapmış. İyi oldu yani. Pat patla buradan gidip tarlaya giriyoruz boyuna. Ama bakalım AFAD'ın uyarısı gibi bu gece de yağış olacak mı? Şu anda zaten çiseliyor. 20 dakika öncesine bayağı yağıyordu. Bu sefer hafifledi. Tekrardan yağmur artmaya başladı. Şimdi kimsenin dere yataklarında olmaması gerekiyor. Hatta köprülerin yanında bile bulunması gerekiyor. Çünkü köprüleri bile yıkabiliyor seller. Hatta akşam 19:00'dan sonra yolda da olmamaları gerekiyor, yollarda. Bir de yoğun yağış nedeniyle gördüğünüz gibi bizim bahçemiz, yani fide falan dikiyor annem buraya. Göçmüş burası. Dün gece göçtü. Gece buraya geldik, tabii akşamda bakıyorduk. Selin sesi de çoktu. Tabii ta ki evin oraya kadar ses vuruyor.
Belki medyadan ve eser görmüşsünüzdür. Samsun'un Canik ilçesi, özellikle sanayi bölgesi sel basmış. Yani buralarda altyapı, gördüğünüz gibi altyapı yetersiz geliyor. Belki de daha büyük bir altyapı yapmak gerekiyor. Birçok iş yerini su basmış. Bu da kötü bir durum. Belki iş yerinde fırınlar, makineleri olacak. Bunlar zarar görmüştür. Bu ara babam daha yolculuğuna gideli. Bu 2 günü tamamlamış oluyoruz. İnşallah sağ salim haclarını tamamlayıp geri dönerler. Pilav bulguru sevdi ya. Pirinç yer mi acaba? Ya kızım ya, maşallah. Evet arkadaşlar, maalesef bir insanın hayvanı sellere sürünerek vefat etmiş. Rabbimizden rahmet dilerim. Kimin olduğunu bilmiyoruz ama hayvan sellere kapanıp bayağı sürüklenmiş, her yeri çivilmiş. Oldukça büyük bir sel vardı. Bundan karşıya geçiyoruz. Bizim ırmaklar işte böyle. Evet arkadaşlar, ertesi sabaha geldik. Şu anda yoğun bir yağış, yani şu anda çiseliyor. Gece yoğun yağışlar vardı. Sel suları, oldukça büyük bir sel suları var. Şimdi seli görmeye gidiyoruz. Bayağı bir yağmış buralara, bakın. Sel suları toprağı dövüyor. Sel suları daha fazla seviyedeymiş, biraz azalmış. Tabi buraya kadar çıkmış, bakın. Buralara kadar çıkmış, buralara kadar sonra geri düşmüş. İşte tarlaların etrafına da çıkmış, bakın. Evet, şu anda aşırı derecede yağışlar devam ediyor. Çok büyük bir sel gelmiş. Şu anda yağışlar böyle giderse felakete yol açabilir. Çok aşırı yağıyor halen.
Belki köprüleri bile devirebilir. Şu anda yağış arttı. Böyle bir sel varken yağış gelirse felaketler kaçınılmaz olur. İş yerine gideceğim sonra, eğer yağış durmazsa eve geri döneceğim. Evet, şu selleri görüyorsunuz. Aşırı derecede yoğun bir sel var. Böyle bir, sanırım bu yıl çok büyük bir sel gelecek. Bu su öyle gösteriyor. Evet arkadaşlar, Kabalak mahallesinde 2 tane köprü gitmiş maalesef ki. Orada tabii Kabalak Esenyurt denilebiliyor. Dün de gördüğümüz gibi bir ineğin öldüğünü gördük. Bakın şurada taşları sökmüş. Şurada hemen bahçe var. Oranın altını oyuyor. Bahçe aşağı göçüyor. Yani sel toprağı oyuyor oradan beri. En eskiden ta 10 yaşında gördüğüm selden sonra en büyük sel diyebilirim. O sonra belki o selin seviyesine gelmedi ama bu büyük sel, çocukluğumda çok büyük seller vardı. Aynen böyle seller gelirdi. Şimdi o kadar yok ama bu sel son 20-30 yıl sonra, belki 20 yıl sonra büyük bir sel geldi diyebiliriz. Bir de buraya bir misafir gelmiş. Boynunda dili var, kulağında küpesi var. Sanırım kayıp bir köpek, kimin olduğunu bilmiyoruz. Dur lan, dur. Allah Allah ya. Hemen oyun oynamaya başladılar hemen. Ramazan, kaç tane var? Gördüğünüz gibi ağaçlar sürükleniyor, ağaçlar yani sel seviyesinde arttığı söyleniyor ya da toprak taşları alttan eşiyor, ağaçları da kökünden alıyor. Bu seller köprüyü deviriyor arkadaşlar. İş yerinden eve geldik. Maalesef yağmur suları halen yağıyor yağmur. Bu da demek oluyor ki sel seviyesi aşırı derecede artacak. Hatta ırmak kenarında olan tarlaları bile yıkabilir. Köprüleri de yıkabilir. Felaketi böyle. İşte sel sularını görüyorsunuz. Mehmet abinin yeni evinin üzerinden seli izliyoruz. Tarla sınırlarına yaklaşmış, tarla sınırlarına. Şimdi tarlayı da alabilir. Eğer böyle yağış devam ederse mutlaka alacaktır. Evet arkadaşlar, şu anda yağmur durdu. İnşallah daha da duracaktır. Çünkü sular daha yükselirse köprülerimiz yıkılacak. Hatta tarlalar da yıkılabilir. Yani tarla işine zaten girmiş şurada.
1 metre, 1,5 metre civarı girmiş. Bu özellikle toprak dalgalanıyor. Bak çalılar orada. 2-2,5 metre girmiş. Şurada da fındıkların dibinde girmiş biraz. Orada gümbür gümbür coşuyor sel. Bizler de buradayız. Evet, hava durumuna bakıldığında bu aralar yağmurun duyulacağını gösteriyor. İnşallah durur ama yukarı Asarcık köylerinde yağmur devam ederse burada bir an yağmur suları bitti deyip rehavete kapılırlar. Anında bir sel baskını olabilir. Bu yüzden dikkatli olmalıyız. Şurada ağaçlar neredeyse yıkılacak. Şurada yol var, devlet diyoruz, burası göçük yani. Dibini kazıyor, ağaç ortada kaldı, ağaç yıkılabilir. Şurada taşı görüyorsunuz, taşın etrafından geçiyordu su, şu anda üzerinden geçmeye başlamış. Evet, şu sulara bakın hele. Buralara bakın, ağaçlar falan. Sel hepten yıktı buraları. Ağaçları görüyorsunuz, ağaçları. Ortada, ırmağın ortasında ağaç kaldı. Sanırım böyle giderse o ağacı devirecek. Bugün çarşambaya gidip kargoları bırakacaktım. Siparişler vardı. Köprülerin dönme ihtimali olduğu için gidemedim. Mesela gitsem geri gelemezdim. Tabii babam, annem yok. Hanım, sadece çocuklarla hanım var burada. Evet arkadaşlar, evin üzerinden gördüğünüz gibi tarlanın içine bile geçmeye başlamış. Sel suları tarlanın içine geçiyor. Burada su dinaması vardı. Yani tarım amaçlı sulama dinaması. Ona neredeyse 1 metre kalmış. Bakalım neler yapacağız. Dinamo alamamış. İşte burada sel suları var. Buraya kadar gelmiş. Dinamo ise burada dinamo. Yağışlar devam ediyor. Bu dinamoyu almak lazım. Burada su seviyesine gelmiş. Azaldı. Çoğalacak tabi. İndi mi? Geri gelir, geri yağıyor. Yağıyor, geri gelir. Geri gelir gene. Evet arkadaşlar, Çarşamba Samsun Bağlantı Köprüsü'nü görüyorsunuz.
Şu anda halen yağmur yağıyor. Halen böyle giderse köprünün yıkılma tehlikesi var. İnşallah zorla yaptığımız her şeye rağmen, engellemeler rağmen yaptığımız köprümüz yıkılmaz inşallah. Arkadaşlar halen yağışlar devam ediyor. Bu saatlerde havanın açmasını bekleniyordu. Hava durumu öyle gösteriyordu. Maalesef ki yağmurlar devam ediyor. Başak şuraya mı Tayyip Başak? Toplu su boruları gidiyordu. Su boruları. Ha. Demin gitti. Ha oraya gidiyor. Satır oyunda bir şey yok. Şu boruların gidiyor dedi bu. Bak satır olmayan yere gidiyor. Ha. Değil mi? Biberler gitti. Bak biberler. Muzaffer abi. Ha. Kayıp köpek var ha. Kim ne olduğunu bilmiyor. Ne kadar? Yok güzel abi. Tanıyor mu? Yok. Ha? Yok. Tanımıyor mu? Yok. Güzel bir şey bu. Kerata. Aa o deponun üzerinde duruyordu. Şimdi burada duruyor. Avra coşuyor avra. Coşuyor diye avra. Ha. Senin bura güzel olmuş da bahçe. Ha bak bir biber var ha buraya kadar biber. Buraya kadar yiyeceğim bu yana. Ha buraları. Güzel olmuş. Güzel. İyi yeter. Kazıyacağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi beton yolumuzun altı boşalmış. Tabii buraya belediye yakın zamanda gelip taş basması gerekiyor. Burada karşıya su gidiyormuş galiba. O su borusu da patlamış. İçme suyu borusu. Buralarda heyelan olur. Yolun bu kısmına kadar çökmüş. İşte alt kısmı. Bayağı da gitmiş. Bayağı da. Buradan toprak kaymış. Nasıl ağabeyim? Ne yapıyor? Yol uçmuş. Onları temizlemeye uğraşıyor. Yolu Bakayım buralar. Böyle devam ederse ileride de göçer değil mi? Evet. Sen de geçiyor. yol açıyor ne mi? Yolu Sağ açıyor. ol. Vallahi yolda kalırdılar. Gelen geçen. Evet. Sen de hayırseversin ya. Geliyor mu? Yok sen git. Teşekkür ederim. Hadi. Evet arkadaşlar Hasan abi de yolları açıyor. Yollar kaymış aşağı. Burada bir de Mithat abi var. O da bakacak galiba. Çökmüşe bu avralar. Evet arkadaşlar, yoğun yağışların ardından işsiz bir gün sadece benim aracın lastiği yapıldı. Çok şükür eve git gel yaptım. Bu ara yağmurlar durdu. Sel suları sakinleşiyor yavaş yavaş. Tabii şurada tarlalar falan göçmüş. Bu ara öğle yemeğimizi yiyeceğiz. Bu sefer yoğunluk falan yokken, sakin bir ortam varken yukarıda yiyelim dedik. Abi sulanıyor yerlere. Salya yapmış yerleri. Menemenli yer mi acaba? Hemen kaptı. Afiyet olsun. Evet arkadaşlar,
Bilmeyenler dere yatağına ev yapıyorsunuz diye eleştiri yapıyorlar. Burası dere yatağı sayılırsa belki 200 belki de 300 sene önce de mümkün olabilirdi belki de. Çünkü şu tepelerin oluşumunda bile sel sularının etkileri var. Mesela şu baktığınız yerlerde toprak birikmesi, hiç kaya yok. Ama tam bu deponun, şu su deposunun olduğu yerde gördüğünüz gibi orada kaya var önünde. Selin hızlı akmasıyla arada toprak oluşuyor. Çok eskilerden tabii ormanlar olmadığından sel suları yüksek olabilir. Hatta şu evleri seviyesine bile geliyordur. Bakın, çünkü o tarlaları kazdığınız zaman yuvarlanmış taşlar bulabilirsiniz. Evlerin her yerinde yuvarlanmış taşları bulmanız mümkündür. Şimdi benim babam 80 yaşında. Onun babası tabii kaç yaşında, yıllardır. Dedemi bilirsiniz. Onlar buralarda yaşamışlar. Selin nereye çıktığını biliyorlar. Bu devirde sen en fazla geleceği nokta belki aynı şu anki mevcut seviyesi olabilir. Daha fazla gelmesi bilmiyorum. Ben 42 yaşındayım. Hiç rast gelmedim. En fazla, en büyük sel gördüğüm bizim evin altlarında, dediğim gibi, mesela örnek verirsem şu tam ırmağın seviyesinden 10 metre daha bu yana geldiğini varsayalım. Ama buraya bu devirde ben hayatım boyunca büyük bir selin geleceğini düşünmüyorum. Tabii bakın 41 yıl gelmiş. Buradan eleştirenler olacak, dere yatağı falan diyorlar. Onların şimdi burada mevcut arazisi olsa kendileri de aynı yere ev yapacaklardı. Şimdi aslında dere yatağına konusunda ben de eleştiriyorum. Dere yatağına ne yapıyorlar? Tarla yapıyorlar. Az önce karşı mahallede, adı neydi onun? Metin Durmuş abi geldi arabayla. Şu yukarıda gördüğünüz ev var. O tarafta, ırmağın tarafına iş makinesiyle tarla yapmıştı. Maalesef ki dere yatağına yapmıştı. O dere yatağındaki tarla da gitti. Tabii bununla kalmaz. Hani Hüseyin vardı ya, Hüseyin. O da dere yatağına tarla yapmıştı. Ondan sonra onlara bağlı amcamlar da dere yatağına tarlayı, hatta babam bile biraz aşağı almıştı. Yani sadece babamlar değil, herkes dere yatağına yakın bir şekilde tarla yapıyorlar. Bakın, ev yapmıyorlar, tarla yapıyorlar. Ben de tarlaları eleştiriyorum. Dere yatağına tarla yapmayın diyorum. Şimdi tarla yapan Metin Durmuş abinin tarlası gitti. Emekleri, çabaları boşa gitti. Bundan sonra da tabii amcamlar, Hüseyinler var bakalım. Hüseyin'i de tarlası gitmiştir. Amcamların da gitmiştir. Dere yatağına ev yapmayınız. Daha doğrusu tarla da yapmayınız. Ama benim hayatım boyunca burada şu anda dere yatağında ev varlığını var olsa zaten ben videoda gösterirdim. Bu ev dere yatağını yapmışlar derdim. Ama tarla yapıyorlar. Bakın o tarlalardan ileride örnekleri vereceğim. Asıl dere yatağı neredeydi? Mesela Canik Belediyesi'ni diyelim. Canik Belediyesi de dere yatağı dolgulandı. Canik'te mesela araçlar falan geçiyor. Bir de sanayi var. Maalesef ki yoğun bir aşırı yağmur yağışı nedeniyle dükkanlar su basıyor. Tabii eskiden daha önce haberlerde izlemişsinizdir belki de, Canik'te ne olmuştu? Su baskını nedeniyle evler su altta kalmıştı. Hatta ölümler de olmuştu. Bu tabii birçok habere de çıkmıştı. Aynı yere yakın yerler yine su bastı. Asıl dere yatağı oralar. Oralarda bir kanal olmalı. Suyun geçeceği bir yatak olmalı. Ama sadece menfez yaparak bunun önüne geçmeye çalışmışlar. Menfez de insan boyu kadar olsa bile yetersiz geliyor. Şimdi
Su buranın dibine gelse, mesela şuraya kadar gelse, yani temele kadar gelse bile su şu karşıdaki köyün alayını ser almış oluyor. Ama bu köy yıllardır burada, ben yokken bile buradaydı bu köy. Halen de burada. Bu arada bir köpek, bu kimindir bilmiyorum. Eğer takipçiler görürse umarım sahibine söyler de gelip alırlar. Akıllı köpeğe benziyor. Willy var yanında. Av köpeğidir belki de. Tombul yanaklı yine maşallah. Neyse, dün deponun üzerinde duruyordu. Bugün de dükkanın yanından ayrılmamış. Demek ki sahibi geri gelir, beni alır diye bekliyor. Umarım sahibi gelip köpeği alır. Yağmurun ardından, yağmur deyince su seviyesi yavaş yavaş azalıyor çok şükür. Mısırlarımız da Allah'a şükür sulandı güzel bir şekilde. Ama bu aşırı yağışlar sebebiyle zarar görenler de vardır. Özellikle Canik bölgesi, Atakum, birçok yer, Sinop'ta var. Kastamonu, Amasya. Zarar gören veya hayat kaybedenlere Rabbimizden rahmet diliyorum. Maddi zarar uğrayanlara geçmiş olsun diliyorum. En kısa zamanda inşallah bu afetleri atlatırlar. Bakın şurada Cemal abi tarlayı koşmuştu. Oralarda su akmış, böyle tarlayı bozmuş. Yeni sürmüştü orayı. Şimdi tekrardan sürmesi gerekecek, düzenlemesi gerekecek. Arkadaşlar, su sakinleşti. Şurada tam parmağımın işaretlediğim yerde dere yatağına Metin abi tarla yapmıştı. Tabii bugün gelip buralara baktı. Bakın taş dolmuş, aşağıları taş dolmuş. Üzerinde ot var hala. Bir kısmı yani gördüğünüz gibi yıkılmış. Burada iş makinesi çalıştırmıştı. Zaten oraya tarla olmaz. Şimdi su viraj dönüyor. Bakın viraj, o yandan virajı dönerken su bu yandan beri böyle gelirken tabii bu yana çarpınca geri bu yana dönüyor. Neyse, dere yataklarına ev yapan birini görmedim. Yapan olsa zaten size işaret ederim, sizleri paylaşırım. Ama dere yataklarına kum birikintileri falan tarla yapanlar var. Bunlar da zaten tarlada olmadıklarından bir tehlike oluşturmuyor ama selin ne zaman gelip gelmeyeceğini de bilmiyorsunuz. Belki çok faydalanıyor olabilirsiniz. Yani çok faydalanırsınız. Neyse, sel seviyesi azalmaya başladı. Saat şu anda 15 civarı öğleden sonra sel seviyesi düşmüş oldu. 15-23 geçiyor. Sabahtan beri herhangi bir iş olmadı. Çünkü insanlar evlerinde ve de dere kenarlarında gelen seli izliyor. Bazıları da yola düşen ağaçları temizliyor. Biz de tabii su dinamasına sel basma ihtimaline karşı dinamayı yukarı aldık ama bence gerek kalmadı. Sadece 20-30 santim gibi yükselseydi su, 30 santim gibi bu sefer dinamayı ya yerini eşeler dipten beri suya kaydırabilirdi. Bu ihtimale karşı ne olur ne olmaz su dinamasını kenara aldık amcamla beraber. Evet, bir yandan yıkıcı bir seller olsa da Türkiye'nin dört bir yanında herkese geçmiş olsun diyorum. Neyse, yağmurlarımız güzeldir. Doğanın kendine ait olanları vardır. Bunları geri alabilir. Biz insanlar buna karşı önlemler almalıyız. Yağmur berekettir. Sel suları ise barajları dolduracak sulardır. Eskiden buraya baraj yapmayı düşünüyorlardı.
Hani benim çalıştığım Gülören köyü vardı ya, o civara baraj düşünüyorlardı. Ama ne hikmetse o zamanlar su hiç akmıyordu. Su seviyesi çok düşüktü. Son yıllarda sular akmaya, seller gelmeye başladı. Bakın örneğin bu sene şimdi baraj yapılmış olsaydı belki çok iyi bir su toplayabilirdi. İnsan nüfusunun artışına bağlı olarak ileride su ihtiyaçları yetmeyecektir. Yani mevcut baraj zaten doluyor. Akan dumlar, taşlar dolduruyor barajı. Bu da sıkıntı olabilir. Oradaki baraj zaten aşağı, yani barajın alt köşelerinde mahalleler var. Burada toprak kaymalarına sebep oluyor. Ama şu güzelim doğaya bakın, yemyeşil. Evet arkadaşlar, köprümüz sağ salim ayakta. Bakın demiştim ya, dere yatağına tarla yapmayın diye. İşte köprünün en sonki direği burada. Ama bu kısmı komple tarla yapıyorlar. İleride gördüğünüz gibi bakın burada. Ama sel suları da oralara kadar çıkmış. Yani bir şey ektiyseler hepsi yıkılmış demek oluyor. Neyse, herkese geçmiş olsun. Bayağı bir sel geldi bu sene, bayağı da bir eskilerden daha çok sel geliyordu. Eskilerden sürekli çok sel gelmesi sebebiyle burada ağaç olmuyordu. Zamanla sel gelmedi oldu. Her sene yağışlar az olduğu için sel suları seviyesi düşük oluyordu. Bu yüzden bu ağaçlar sonradan büyüdü. Bir zamanlar bu ağaçlar yoktu. Şu ağaçları gördüğünüz gibi şöyle yoktu. 3 tane tırı böyle diz, 3 tane tır dizin. Yani 3 tır bu boyunda bir genişlik vardı. Zamanla yağmurlar azalınca, yağışlar azalınca, yani böyle sel zamanla gelmediği için böyle ağaçlar büyüdü. Bakın buralarda ağaç yoktu, bakın. Burada yoktu, buralarda yoktu. Bunlar yoktu. Sonradan büyüdüler işte. Allah'a şükür güzel bir yağış oldu. Her sene böyle yağsa insanlar dere yataklarını tarlayı çevirmezler ya da dere yataklarında ağaçlar büyümez. Sel suları ta buraya kadar çıktı, bakın arkadaşlar. 1 metre gibi yükselmiş bayağı da. Şuralara bakın. Patpat'la beraber gittiğim yola bakın. Murat'la beraber yol yok olmuş. Ha, orada yol vardı bakın. Yok olmuş. Tamamen göçmüş. Şurada çukur oluşmuş şurada. Buralara odunlar gelmiş. Ağaçlar yuvalana yuvalana. İşte buralar böyle. Çoğu odunlar ise şeylere gitti. Yani barajın oraya doldular. Barajı doldurdular. Bayağı odun geçti. Yani videolarda yok ama her zaman yakalayamıyorsunuz o görüntüleri. Bakın kayanın üzerine bir kaya düşmüş, yani burada bulunuyor. Kaya buraya gelmiş. Burada takılı kalmış. Sular ise ta buralara kadar çıktı da bağla buralardaydı bakın. Buralar tarla sınırına gelmiş. İşte odun yığınları. Ta bakın içeriye de dolmuş çöpler falan. Top var burada. Şişe, pet şişeleri. Asarcık tarafında veya Kabarak tarafında belediye çöp toplama işlemi olmadığı için görüyorsunuz. Çöpler ırmak kenarlarına, doğaya bırakılıyor. Bakın tam tarlanın seviyesine çıktı buraya kadar. Eskiden en büyük gördüğüm sel burada değildi. Şu
poşetli fındığın bir ileriki fındığında oraya gelmişti. Ondan sonra başka bir büyük sel görmedim. Yani o selden sonra belki bu sel büyüktür. Bakın su buraya kadar çıkmış, bakın duvarın üzerine kadar çıkmış duvarı. Duvarı yıkamamış maalesef. Evet, şuralara bakın, koca koca ağaç yığınları doldu buralar böyle. İçerilere su girmiş, bakın buralara. Tarlaya girmiş su. Ağaçların büyüklüklerine hele, kocaman kocaman. Koca ağacı sürüklemiş, koca ağacı. Ağaç burada kalmış. Dev bir ağaç. Uzun zamanlardır sel gelmediği için bu sene sel çok geldi. Ne varsa toplayıp buraları getirmiş. Tabii sadece Samsun'da değil, birçok şehirde sel felaket boyutlarını görebilirsiniz videolarda. Burada tamamen odunla dolmuş.